Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir üçüncü kişi varsa bu video sizin içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilir, videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorumu aldım kabul ettim yazabilir. Olumlu varsa sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım için Selena Tarot Astro Instagram adresine mesajınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım şimdi aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin hayatlarında genel olarak neler oluyor? Katina destekli bir açılım. Zamansız zamana. Size uyanları alın kabul edin. Uymayanları evrene gönderin gitsin. Bakalım neler oluyor. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin hayatında neler oluyor ona bakacağım. Sonrasında da aklınızdaki kişinin bilinçaltında size dair ne var, size ne söylemek isterdi bunlara bakmış olacağım. Şöyle yapalım kartları. Siz izleyicisiniz. İzleyici tarafı olduğunuz için burası aklınızdaki kişi, burası da sizin üçüncü kişiniz. Şöyle yapalım. Evet. Aklınızdaki kişi şu an ne durumda? Kendini bir şeylere adadığını görüyoruz aklınızdaki kişinin. Bazı konularla alakalı artık bir sorumluluk alma niyetine girmiş. Kendince içsel bir bütünlük arayışı içerisinde. Ve biraz bu aralar aklınızdaki kişi kendini ikili ilişkilerden soyutluyor. Biraz daha kendi başına daha çok zaman geçirmek istiyor olabilir ve böyle bir ihtiyacının olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Böyle bir ihtiyaç içerisinde kendini ikili ilişkilerden biraz uzak tutmak, biraz böyle yalnız kalmak istediğini görüyoruz. Bazı durumlar var. Geçmişle alakalı unutamadığı, bunları tekrar tekrar düşündüğü, değerlendirdiğini görmekteyiz. Geçmişle alakalı yaşanmış olan bir mevzuya takılı kaldığını görmekteyiz aklınızdaki kişinin. Geçmişteki bazı travmaların yine bugüne olan etkisine de yaşıyor olabilir bu kişi. Bir özlem ve sürekli anıları, hatıraları düşünmesi de yine aklınızdaki kişinin şu an gündeminde olan faktörlerden. Evet, böyle biraz daha melankolik olduğunu görüyoruz. Tasalandığı bazı meseleleri var. Kaygılandığı, tasalandığı. Acaba işte şöyle mi olur, böyle mi olur diye daha çok karanlık senaryolarda yani negatif düşünceler içerisinde boğulduğu bazı meseleleri var aklınızdaki kişinin. Bir üzüntü hali, bir endişe, tasa hali söz konusu. Bir konuyla alakalı da artık teslimiyete geçme kararı almış. Evet, bazı konular artık kendini verme, boyun eğme ve teslim olma, pes etme enerjisi söz konusu arkadaşlar. Evet, bazı konularla alakalı da artık bir teslimiyete geçmiş durumda. Hani ne olacaksa olsun artık, olan olacağına varsın tarzında da bir yaklaşımda bulunuyor. Çünkü tasalanmaktan başka belli ki eline başka bir şey geçmiyor ya da daha farklı bir çözüm yolu şu an için bulamıyor bu kişi. Peki üçüncü kişinin hayatında ne var? Üçüncü kişi taviz vermek istemiyor bazı konularla alakalı. Evet, inatlaşıyor olabilir. Taviz vermek istemiyor. Çevrenin ilgisini ve takdiri kendi üstünde toplamak istediğini yine görüyoruz. Dikkat çekmeyi seven ve herkese kendini iyi göstermeyi seven, saygınlık kazanmayı seven birisi olarak burada verdi üçüncü kişiyi. Ve bazı konularla alakalı da bir şeyler istediği gibi gitmeyince tahammül seviyesinin oldukça düşük olduğunu kartımız söylüyor. Evet, bazı konularla ilgili bir mücrimiyet duygusu içerisinde üçüncü kişi arkadaşlar. Özellikle de yine üçüncü kişide de tecrübe etmiş olduğu bir durumla alakalı bir pişmanlık hali, kendini suçlu hissetme ve kendine kızdığı bazı durumlar söz konusu. Yani bir pişmanlığı var geçmişe yönelik bu üçüncü kişinin. Diğer kartımız da yine kontrol. Kontrolü elinde tutmaya çabalıyor. Kontrolü elinde tutabilmek için açıkçası biraz şekilden şekile girme gibi bir durum var üçüncü kişide arkadaşlar. Hani yeter ki bir şeyler benim kontrolüm altında olsun diye bir yaklaşım içerisinde olduğu için hani ben kazanayım, benim istediğim olsun, benim dediğim ve benim
istediğim şekilde olsun tarzında. Evet, o yüzden de şekilden şekile giriyor. Bazı bir takım oyunlar oynuyor olabilir arkadaşlar. Evet, bazı durumlarla alakalı da sürekli karşı tarafın düşüncelerini ve attığı adımları sürekli bir takip etme, izleme, yani daha çok elinin ensesinde olması, adeta öyle bir durum olduğundan bahsediyor. Böyle sürekli bir kontrol etme çabası içerisinde yoğun bir biçimde üçüncü kişi. Ve şu an bir düşmanlık enerjisi de yine söz konusu. Aralarında düşmanlık, yani kırıcı, yok edici durumlar, böyle birbirlerine ağır bazı hitamlar ve laf dalaşına giriyor olabilirler. Böyle büyük bir soğuk savaş halinde olduğunu da verdi üçüncü kişinin. Evet, devam edelim bakalım. Aklınızdaki kişi için açalım. Başka hayatında neler oluyor? Aklınızdaki kişinin biraz karanlık düşündüğünü, biraz negatif düşündüğünü ve melankoli yaptığını söylemiştik. Yine altına da ay kartı geldi arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişi kaygılanıyor, tasalanıyor, endişeleniyor, neyi nasıl yapacağını bilemiyor. Yine bir seçim yapma gerekiyorsa, artık bir seçim, bir tercih, bir yol yöntem izlemesi gerekiyorsa bu noktada kendini sıkışmış hissettiğini burada görüyoruz. Sanki hayatında birçok konuda belirsizlikler hakim şu anda aklınızdaki kişine ve bu belirsizlik hali de bu kişiyi karar vermekte oldukça zorluyor. Sürekli olumsuza odaklanmış bir biçimde aklınızdaki kişi. Diğer kartımız diyor ki artık bir şeyler bitti. Bir şekilde yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi diyor ama bununla alakalı da bir cesaret henüz bulamıyor. Bir şeylere artık arkasında bırakma ve yeni bir yola doğru ilerleme. Mesela bir kişiyi arkasında bırakıp farklı bir kişiye doğru artık yönelme ya da bir mesafe, bir uzaklık varsa arkadaşlar, kendinde o cesareti bulup o uzaklıkları, o mesafeyi aşarak gelme. Artık bir yere, bir mekana, bir kişiyi, hayatındaki diğer durumları artık arkasını dönerek farklı bir yola, farklı bir yöne, farklı bir kişiye doğru ilerleme ihtiyacı içerisinde olduğunu burada vermekte. Aklınızdaki kişinin yani hayatında böyle bir durum söz konusu. Evet, şu şekilde söyleyelim. Biliyorsunuz kolektif bir açalım arkadaşlar. Genel olarak aklınızdaki kişinin hayatında ne oluyor? Gündeminde ne var? Üçüncü kişinin hayatında ne oluyor? Gündeminde ne var? Ona bakıyoruz. Ve aklınızdaki kişi, burada şöyle bir durum var ki, mesela örnek verelim hemen. Üçüncü kişiye artık arkasında dönüp bir şeyleri tamamen bitirip size doğru gelecek olabilir mesela. Özellikle aranızda yol falan da varsa, mesafede varsa o mesafeleri de kat ederek gelecek olabilir. Bunun yanı sıra mecazi bir şekilde bir yol almadan da bahsedebiliriz. Ama kiminle birlikteyse, kiminle şu an bir durumu varsa bu kişinin, işin özeti, bir şeyleri bitirip diğer tarafa gitme durumu söz konusu. Bunu kendinize göre alın. Üçüncü kişiyle zaten arasında pek de hoş şeyler olduğu gözükmüyor burada. Peki. Üçüncü kişinin epey bir canının sıkkın olduğu gözükmekte. Geceleri huzursuz olabilir, kabuslar görüyor olabilir, rahatsız edici rüyalar, vicdan azabı, böyle durumlar söz konusu. Geçmişle alakalı ciddi pişmanlıklar yaşıyor üçüncü kişi. Ve adalet konusu gündeminde. Kader çarkıyla birlikte kadersel bir biçimde şu an üçüncü kişinin hayatında bir adalet durumu söz konusu arkadaşlar. Kimileriniz için üçüncü kişinin aklınızdaki kişiyle gerçek anlamda bir mahkemesi de olabilir şu an. Ama kadersel bir değişimin olmak üzere olduğunu burada görüyoruz üçüncü kişinin hayatında. Yani bir şeyler artık değişiyor, dönüşüyor, bir döngü bitiyor, başka bir sayfa artık açılmak üzere üçüncü kişinin hayatında. Bunu görüyoruz. Evet, burada gerek bir adalet, yani gerek bir gerçek mahkeme, gerekse de bir ilahi adaletin hakim olduğunu görmekteyiz üçüncü kişinin tarafında. Şimdi katinaları açalım bakalım. Aklınızdaki kişi için açalım öncelikle. Kartlar hop 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 açılıyor arada. Şöyle toparlayalım.
Öncelikle aklınızdaki kişi için açıyorum. Sonra da yine üçüncü kişi için açacağım. Kartlar kendi kendine açıyorlar. Ben çekmeden. Şöyle. Evet, aklınızdaki kişiyle başlıyoruz. Bakalım Katinalar neler söyleyecek aklınızdaki kişi için. Şimdi şöyle bir şey. Aklınızdaki kişinin hayatında çok fazla konuşan ve söyledikleriyle de aklınızdaki kişinin başını belaya sokabilecek tarzda bir kadının hayatında olmasından bahsediyor arkadaşlar. Evet, böyle bir durum var. Bir kadınla cebelleşmesi söz konusu aklınızdaki kişinin şu anda. Mesela örnek verelim. Üçüncü kişi için ne demişti? Etrafın takdirini toplayan, etrafa kendini cici gösteren, şirin gösteren, çevrenin de belki gücünü arkasına alarak arkadaşlar aklınızdaki kişinin üstünde bir hakimiyet bakınız kurma, onu bir şeylere zorlama, bir şeyleri dayatma, hayatını da zehir etme, tehdit etme belki. Böyle durumlar söz konusu olabilir. Böyle bir durum çıktı. Bunun yanı sıra aklınızdaki kişinin evet bakınız artık bir şeyleri bitti gitti tasalansam da kaygılansam da yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi diyordu aklınızdaki kişi. Evet, bu konuyla ilgili bir cesaret, bir çaba ve bir başarı kat edileceğinden bahsediyor. Evet, gerçekten bir şeyler artık bitmiş. Yeni bir sayfa açılıyor aklınızdaki kişinin hayatında. Diğer kartımızsa aklınızdaki kişinin bakınız gerisini bir kişiye arkasını artık dönmüş diğer tarafa yönelmiş demiştim. Bunun mecazi anlamda veya gerçekten yol varsa bir yola çıkmak anlamında da söylemiştim. Evet, bu yöneldiği kişi arkadaşlar artık bir durumu bir yeri bırakıp başkasına artık yönelecek ya. Bu siz de olabilirsiniz. Birazdan sizinle ilgili bilinçaltında ne var onları da açacağım. Yine sabahki açılımın da devamı niteliğinde bu arada bu videoyu izleyebilirsiniz. Sabahki açılımda aklınızdaki kişi ve sizi anlatıyorum. Bu da üçüncü kişi açılım, ekstradan bir açılım olmuş oluyor. Fırsat buldukça üçüncü kişi açılımı yapıyorum. Evet, yani şu an aklınızdaki kişiyi gerçekten hani temiz ve saf bir duyguyla seven kişiye doğru yönleneceğinden burada bahsediyor kartımız. Ve aralarındaki bu aşkın tekrardan canlanacağını söylüyor. Yani bu aklınızdaki kişi gerçekten seven kişiyle tekrardan aralarının toparlanacağını burada söylemiş. Ve bu durumları, yaptığı şeyleri bakınız. Yaptığı şeylerden çok utanıp aklınızdaki kişi bunları telafi etmeye çalışacakmış. Bunu söylüyor Katina kartımız. Peki. Üçüncü kişide neler var? Üçüncü kişi sadece kendini çıkarını düşünüyor arkadaşlar. Özellikle de bu pişmanlığı, kaygısı ve onu kahreden durumlar da yine çıkarlarına ters düşen durumlarla alakalı. Evet, yani bir şeylerin kendi istediği gibi olmaması, ters olması gibi durumlardan ötürü zaten bu pişmanlığı, üzüntüsü, uykusuzluğu da bu yüzden bunu söylüyor. Sadece kendi çıkarlarını düşünen bir insan olarak verdi. Ve ilişkiyi kavgalar, gürültüler ve tamamen bir ayrılık bu ilişki durumunun bayağı bir kötü olduğundan bahsediyor. Çünkü üçüncü kişi sadece çıkarını düşünüyor arkadaşlar. Aralarında da sürekli bir tartışma, bir huzursuzluk durumu hakim. Bunun yanı sıra evet, şimdi yasak aşk durumu kimde, neyde, nasıl, ne şekildeyse mesela örnek verelim. Şimdi örnek veriyorum çünkü çok farklı durumda olan arkadaşlar var. Mesela diyelim ki aklınızdaki kişiyle işte üçüncü kişi yasak aşk yaşıyor olsun. Şimdi yasak aşk diyor. İyi veya kötü artık sonuçlanacak. Bakınız burada da bir bitme durumu vardı farkındaysanız. Ölüm karşısıyla aklınıza kişinin tarafında gelmişti. Yani neticede burada yasak aşk kiminle kimin arasında nasıl bir durum söz konusuysa artık bu durum bir sonuçlanıyor arkadaşlar. Zaten kadersel olarak da burada bir bitiş söz konusu. Evet, böyle bir mevzudan başlanıyor. Artık buna bir netice getiriliyor. Bakın adaletin de altına verdi zaten. Diğer kartımız ise şunu söylemekte. Üçüncü kişinin biraz canını yakıcı olayların gerçekleşeceğini söylüyor. Güvendiği, dost olarak gördüğü birinden bir dost kazığı yemesi söz konusu dedi arkadaşlar Katina kartımız. Peki şimdi
Aklınızdaki kişiyle size bakalım. Aklınızdaki kişinin size dair bilinçaltında ne var onu görelim hemen. Ne diyecek size onu görelim. Bakalım size ne diyecek. Sizin için şunu söyledi. Ateşli aşk. Onun kalbini ateşe verdiniz. Ruhunda sürekli yanan ve söndürülemeyen bir ateş yaktınız. Doğal ve inkar edilemez bir bağlantı oluştu. Yani size karşı çok derin duyguları varmış arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Peki aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Hemen ona bakalım. Ne söyleyecekmiş size? Bakalım. Görelim. Size şunu söyledi. Kararsızım, sağlıklı düşünemiyorum. Bakınız ay kartı ile birlikte zaten bu kişinin bayağı kafasının bulanık olduğu ve sürekli bilinçaltı korkularının devrede olduğunu şu anın enerjisinde söylemiştik. Peki bu açılımdan sonra alacağınız mesaj nedir? Sizin alacağınız mesaj ilişkinizle ilgili. Bakalım neymiş onu görelim hemen. Sinyal kartımız geldi. Kalbinizi açın, dua edin, hayalinizde canlandırın. Olumlamalarınızı söyleyin. Gerçek aşkın sizi bulması için sinyal geldi. Yani bu kişiyle aranızdaki durum gerçek bir aşksa arkadaşlar bir şeyler artık hani halloluyor. Hayat tarafından kadersel olarak size yeniden bir şans fırsat kapısının açılması söz konusu. Bunun yanı sıra eğer ki doğru bir kişi değilse de sizin için diyor ki senin önün yolun açık yani gerçek bir ilişki sana yaklaşmakta dedi. Peki şimdi soru cevap kartlarından da açıyorum arkadaşlar. Aklınızdan bir soru sorun. Sorunuzun cevabı niteliğinde bakalım. 3 tane kart seçelim. Neler söyleyecek kartların mesajları size ne olacak? Evet, uyumlandıklarınızı alın kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin arkadaşlar. İlk kartım, ikinci kartım ve üçüncü kart. Bakalım bu üç kart size neler söyleyecek. İlk kartla başlıyorum. İlk kartım diyor ki gözyaşların sevince dönüşecek. İlk kartı seçen arkadaşlar yakında yüzünüzü güldürücü durumlar gerçekleşebilir hayatınızda. Peki diğer kartımız ne diyor? En iyi ilaç sevgidir. Yani içindeki o sevgi ışığı kaybetme dedi. Diğer kartım ne diyor? Bir bakalım. Üçüncü kartım. Kötüler sonunda kaybeder. Üçüncü kartı seçen arkadaşlar diyor ki kötüler kaybeder. Üzülme. Hani birinden bir kötülük gördüysen, bir haksızlık gördüysen nihayet onlar kaybedecek dedi. Peki bir de olumlama destemden size bugünün olumlama kartını seçelim. Bu açılımdan sonra almanız gereken olumlama mesajı neymiş? Bu mesajı kendinize sesli olarak söyleyebilirsiniz. Yoruma da bırakabilirsiniz. Bakalım ne diyor kartımız. Şansınıza ne gelecek bugün? Şunu alalım. Evet, değerliyim kartı geldi. Arkadaşlar evet. Gerçekten öncelikle kendinize değer vermelisiniz ve bunu da zaten siz kendinize değer verince karşınızdaki insanlar, çevrenizdeki insanlara da bunu yansıtacaksınız. Bunu kendinize söyleyebilirsiniz. Değerliyim. Yoruma da bırakabilirsiniz. Evet açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.